Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok tatlı, çok şirin bir bebek patik modeli anlatacağım. Modelimiz hem kız hem erkek bebeklere uyar. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem çok tatlı hem çok şirin hem de çok kolay. İlk defa yapacaksanız bile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu sefer ince bir ip kullanacağım. 3 ay, 6 ay, 10 aya kadar olur diye düşünüyorum. İpim 100 gram, 340 metre. Ama kalın iple örerseniz 6 ay, 1-1,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Evet, şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle yarım saatte örebileceğiniz bir patik modeli. Alttan başlayacağız arkadaşlar. Yan bantlı bir model olacak. O yüzden şöyle 2 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Ben siyah düğme kullanacağım bu sefer. Şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi ikiye katladım. 51 ilmek atarak başlayacağım. Tek sayı 51 tane benimle aynı sayıda yapanlar 51 ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, şişime 51 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Taban artırması yapmayacağım. Direkt düz bir şekilde öreceğim. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi sağ ayağı örüyoruz arkadaşlar. Önce sağ ayağı örüyoruz. Sonrasında sol ayak bandında videonun sonunda size nasıl yapıldığını göstereceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Çevirdim. Şöyle söküldü ama sonra olmaz. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. İlk ilmeği ördüyseniz çıkışta örmeden alın. Sonra haroşa örerek ilerleyin. Örmediyseniz örün. Gördüğünüz gibi bir sıra haroşam oluştu bile. Bu şekilde 6 sıra haroşa olana kadar örelim. Daha büyük yapanlar 7 sıra örsünler. 6 sıra haroşa olunca döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3-6 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi 4 sıra önden düz, arka yüzden de ters olarak öreceğiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Dediğim gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Düz örerek birinci sıramızı tamamlayalım. Evet, birinci sırayı, ön yüz sırasını tamamladım. Çevirdim, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ters örerek ilerleyeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters örerek ilerliyorum. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İkinci sıra olmuş oluyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 4 sıra olacak. 4 sıra ördükten sonra size göstereceğim. Evet, toplamda 4 sıra ördüm. 4 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Şöyle arkasını çevirelim arkadaşlar. Bakın şöyle şurada haroşalarda aralarda düz görünüyor. O son, bakın şurada haroşaları sayalım. İlk sıradan itibaren bu başlangıç sırası 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa görüntüsünden sonra 1, 2, 3, 4 sıra ters görüntüsü var. Oradan anlıyorum ki 4 sıra örmüşüm. Evet, şimdi burun kısmını oluşturacağız. Burun kısmı için sağdan 21 ilmek, soldan 21 ilmek ayıracağız. Ortada 9 ilmeğimiz olacak burun kısmı için. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Siz işaret koymayabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha iyi açıklamak adına koyuyorum. 21. ilmeğime işaret koydum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. 21.'ye işaret koydum. Ortada şöyle bakalım. 3, 6, 9 ilmeğim var. Şimdi
Düz örerek ilerliyorum. 21 ilmeğimizi örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 ilmeğimi ördüm. 21 ilmeği ördükten sonra şimdi sayıyorum. Tekrar baştan başlıyorum. 9 ilmeğimizi örüyoruz. 1, ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bakın. İşaretimi çıkartayım. Bu 9. ilmek ve 10. ilmek ikisini bir ördüm. Çevirdim. Şimdi bu burun kısmında 2 sıra haroşa, 2 sırada önden düz arkadan ters öreceğiz. Şimdi haroşa ile başlıyoruz. Haroşayı önden de düz ördüm. Çevirdim. İpimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1, 2, düz örerek ilerliyorum. Haroşa görüntüsü olsun diye 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ördük. 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm, çevirdim. Şöyle işaretlerimi çıkartayım artık. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. Sonra yine haroşa örerek ilerliyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. 9 ve 10. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Sadece ortadaki 9 ilmeğimizi örüyoruz. Sıranın sonunda da 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çıkışta 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Evet, 2 sıra haroşa görüntüsü oldu. Şimdi önden düz arkadan ters öreceğiz. İlk ilmeğimi bu şekilde ipimi arkada örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi bu sefer arkaya almıyorum. Önden düz görüntüsü olsun diye arkaya almıyorum. Ön tarafta tutuyorum. Gördüğünüz gibi kendime doğru tutuyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, 2 sıra önden düz arkadan ters örmüş olduk. Şimdi haroşaya başlıyoruz. Yine ön yüzden düz, arka yüzden de düz öreceğiz. 2 sıra haroşa görüntüsü oluşsun diye. Evet, 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Haroşa görüntüsü olmasını istiyorum. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkisini bir örüyorum. Çevirdim. İpimi arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa olacak. O yüzden önden de düz, arkadan da düz öreceğim. Evet. 9 ve 10. ilmek arası böyle ayrık duruyor. Oradan anlayabilirsiniz. Saymanıza da gerek yok. İkisini bir ördüm. Ve çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkisini bir örüyorum. Çevirdim. Gördüğünüz gibi 2 sıra haroşa görüntüsü oldu.
Şimdi önden düz, arkadan ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Çeviriyorum. İpim kendime doğru ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örerek ilerliyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ikisini bir ters ördüm ve çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Önden düz, arkadan ters ördük. 2 sıra haraşo olması lazım. Ön yüzden yine düz örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Haroşa görüntüsünün olmasını istiyorum. O yüzden ilk ilmeğim, ipim gördüğünüz gibi arkada, örmeden sağ şişimi aldım. Kendime doğru alsam bu ilk ilmeğimde düz görüntüsü olurdu ön yüzde. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Yine ipim bakın arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örüyorum. 9 ve 10 ikisini bir ördüm. Yanlarda 10 ilmek kalana kadar, her iki sağda ve solda 10 ilmek kalana kadar bu şekilde ilerliyoruz. Haroşa olmasını istiyorum, o yüzden ipimi arkaya aldım, ilk ilmeği örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum arka yüzde. Dokuz ve 10 ikisini bir ördüm. Çevirdim. Şöyle sayalım bakın, 3, 6, 9, 12, 13 sağda, 13 tane de solda var. 3, 6, 9, 12, 13. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters öreceğim. Dokuz ve 10 ikisini bir ördüm. Çevirdim. Ön yüzde düz görüntüsünün olmasını istiyorum. O yüzden ipi kendime doğru, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Dokuz ve 10 ikisini bir ters olarak örüyorum ve çevirdim. 2 sıra oldu. Şimdi 2 sırada haroşa görüntüsünü istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olarak örüyorum. 9 ve 10 ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 9 ve 10 ikisini bir ördüm ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Hepsini gösteriyorum, belki karıştırırsınız diye, yeni öğrenenler için. Evet, şöyle 9 ve 10 ikisini bir ördüm. Burada kaç ilmeğim kaldı? 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi çevirdim. İpim kendime doğru, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Pardon. Şöyle. Haroşa görüntüsünün olmasını istiyorum. O yüzden ipi arkaya alıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, şişim masaya takılıyor. O yüzden dikkatim dağılıyor. 9 ve 10. Şöyle sayayım yine de. 3, 6, 9, 10. Son 9 ve 10. ilmeği ikisini bir ördüm. Çevirdim. Gördüğünüz gibi hem sağda 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Hem de solda 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Ortada 3, 6, 9 ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Ve şimdi ne yapacağız? Şöyle örmeden alıyorum dedim ama. Şimdi ne yapacağız? Bu kısma bant yapacağız arkadaşlar. Bant dediğim nasıl diyeceğim? Ee, ke- hmm, Bu ortayı arkadaşlar 22 sıra kadar öreceğiz. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. Sonra böyle şu arkaya ya şişimizle dikeceğiz ya da şişimizle sabitleyeceğiz ya da dikeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Ne yaptık? 2 sıra haroşa görüntüsünden sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sadece ortadaki 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. Düz örerek ilerledim. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Önden düz, arkadan ters, bu şekilde ilerliyorum. 22 sıra olana kadar öreceğim. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. 22 sıra öreceğiz. Dediğim gibi 22 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Onu da size ördükten sonra göstereceğim. Evet, tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 22 sıra ördüm. 22 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Şöyle çevirelim arkadaşlar. Arka yüzünden sayacağız. Şöyle bakın. Şurası birleşim yeri. Bakın, buradan itibaren ters sıralarını sayıyorum. Birleşim yerinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet, 22 sıra ördük. Böyle kesip dikilebilir ama ben şöyle yapacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Böyle ikiye katladım. Bakın, arkadan o ilk saydığımız sıra, bakın burası. Şöyle şuradan ilmek aldım. Örmeden almıştım. Oradan bakın. Şöyle şimdi ilmek aldım. Bunları sol şişime geçirdim. İkisini bir ördüm. Sıradaki ilmeği de örmeden alıyorum ve arkadan hemen onun yanındaki, bakın, telden ilmek alıyorum. İkisini bir sol şişime geçiriyorum. Hatta bunu da geçiriyorum, ilk ilmeğimi. Üçünü bir örüyorum. Hem kesiyoruz hem de birleştiriyoruz. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Alttan sıradaki, bakın, teli alıyorum. Aynı hizadan gideceğim. Ters telimi aldım. Şöyle 2, sonra üçüncü ilmeğimi şişime, sol şişime geçirdim. Üçünü bir örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli alıyorum. Sol şişime bu 3 ilmeği geçirip üçünü bir örüyorum. Sıradaki ilmeği aldım. Arkadan sıradaki teli alıyorum. Üçünü bir sol şişime geçirip örüyorum. Düz olarak örüyorum. Sıradakini örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli alıyorum. Sol şişime aktarıp üçünü bir örüyorum. Evet, bu şekilde sıradakini alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Üçünü bir örüyorum. Bu şekilde hepsini de göstermiş oldum. Şöyle şunu da alayım. Üçünü bir ördüm. Evet, şeklini aldı gördüğünüz gibi. Bandı oradan geçireceğiz. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Bu son ilmeği içinden geçiriyorum.
Evet, şöyle. Şimdi ne yapacağız? Buradaki bakın. Buradaki şişimi çekiyorum. Hatta evet çekelim. Şöyle bakın. Bunu çekiyorum. İki ucu açık şiş kullanacağım. Bunu videoda söylemeyi unuttum ama şöyle bu şekilde bunu aktardım. Buradan başlayıp bakın. Buradan sol taraftan başlayıp şöyle hepsini bir öreceğiz. 4 sıra bu şekilde öreceğiz. İpimi aldım. Buradan başlıyorum. Dediğim gibi sol taraftaki 10 ilmekten başlıyorum. Şöyle. Bir sonraki sırada iki ipi birbirine bağlayayım. Buradaki 10 ilmeğimi örüyorum. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 4 sıra. Bu birinci sıramız. Evet, 10 ilmeğimi ördüm. 3, 6, 9, 10. Diğer şişimdeki ilmekleri de bu şekilde devamını örüyorum. Evet, çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, böyle 4 sıra öreceğiz. Kenar bantı yapacağız. Burada 4 sıra değil de 3. sırada da olabilir. Ters sırasında. Yani 4. sırada da ilmek alabiliriz arkadaşlar. Şöyle biz 2. sıradayız. Ters örerek ilerliyorum. Son ilmeğimi de bakın şöyle ters örüp burada iki ip birbirine bağlıyorum ki sorun çıkarmasın. Çevirdim. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. 3. sıra. Evet, 3 sıra ördüm arkadaşlar. 4 sıra olmadı. 3. sırada ilmek çıkartalım. Sorun olmaz. Sadece bir sıra eksik olacak sol ayaktan. Şöyle 2 ilmek bakın. 3 sıra ördük. 3 sıradan sonra şöyle ters sırasındayım gördüğünüz gibi. Bu son 2 ilmeğin içine girip arasına girip ilmek alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Yine son 2 ilmek arasına bakın bu şekilde girip ilmek alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Yine son 2 ilmek arasına girdiğim ilmek aldım. Sol şişime aktardım. Son 2 ilmek arasına girdiğim ilmek aldım. Sol şişime aktardım. Bu şekilde 14 tane ilmek çıkartalım. Böyle son 2 ilmek arasına giriyorum, ilmek alıyorum, sol şişime geçiriyorum. 14'e tamamlayalım. Toplamda 34 ilmek olacak. Evet, 14 tane ilmek çıkardım. Şimdi haroşa öreceğiz arkadaşlar. Haroşa örerek ilerleyelim. Haroşayı önden de düz, arkadan da düz örerek ilerliyorum biliyorsunuz. Evet, ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oldu bile. Evet, sırayı tamamlayalım. Hatta 2 sıra ön yüzde 2 sıra haroşa görüntüsü olacak şekilde örelim. Sonra düğme iliğini göstereceğim. Evet, ön yüzde 2 sıra haroşa görüntüsü oldu gördüğünüz gibi. Şöyle düğme iliğini bu kısmı açacağız. O yüzden son 4 ilmek kalana kadar örelim. Haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son 4 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar.
Evet, son 4 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Kalan 2 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Düğme iliğini açmış oldum. 2 sıra daha haroşa öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kesim yapacağız. Toplamda 4 sıra haroşa olacak. Evet. Tamamlayıp döneceğim. Evet. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıra oldu toplamda. Şimdi kesim yapıyorum. İlk ilmeğin yönünü şöyle çevirip sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde sırayla ilmeklerimizi keselim. Tamamen kesip döneceğim. Evet, ilmeklerimi kestim gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi de kestim. Şöyle saklayacağım arkadaşlar, buradaki ipimi tığ yardımıyla. Şöyle ters tarafa aldım. Biraz yürütüyorum. Şurada bir zincir çekeceğim. Dışarıya çıkmasın diye. Sonra biraz daha yürütüp kesiyorum. Bu şekilde iplerinizi saklarsınız. Evet, burayı da aynı şekilde saklayalım. Evet, şimdi dikimini yapalım arkadaşlar. Önce şurayı geçireyim şuradan. Şuraya da düğme dikeceğiz. İğneme ipimi geçirdim. Şöyle şuradan başlayacağım. Şöyle şu şekilde batıyorum. Karşıdan da bu şekilde batıp düz taraftan dikiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bu tarafa da bu şekilde giriyorum. Evet, şimdi şuradaki haroşa teline giriyorum. Bu taraftaki haroşa teline giriyorum. Haroşa tellerini alarak dikeceğim. Yapışık dursun diye. Karşı taraftaki haroşa teline giriyorum. Bu taraftakine. Karşılıklı haroşa tellerine girerek dikelim. Aşağıya doğru batıyorum bakın. Evet, son haroşa teline girdim. Arkayı diktik. Şimdi taban kısmına geldik. Şöyle katlıyorum. Yine düz taraftan dikeceğim. Şöyle bu şekilde bu sefer karşılıklı batıyorum. Evet, son bir parmak kalana kadar. Şuraya kadar dikelim. Burayı da büzdürüp dikeceğiz. Evet, bir parmak kalana kadar diktim. Burada da şöyle bir tane atlayıp ikinciye giriyorum. Bir tane atlayıp ikinciye şöyle giriyorum. Şöyle girebilirim. Şöyle bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp ikinci tele giriyorum. Bu şekilde. Evet, sonrasında tekrar şöyle giriyorum.
burun kısmını bu şekilde büzdürmüş oldum. Topukta da aynı işlemi uygulayabilirsiniz ama sadece ben burun kısmında uyguluyorum. Şöyle buradan aşağıya iniyorum. İçeriden sıkılayıp düğüm atalım. Sonra düğmesini dikelim arkadaşlar. Düğmeyi de şöyle şuraya gelecek şekilde dikelim. Sonrasını göstereceğim. Hatta dikerken arkadaşlar siz de sol ayağın yapımını izleyin. Ben dikerken sol ayak üstü nasıl yapılır onu izleyin arkadaşlar. Evet, sol ayak için bantı nasıl yapacağız? Şöyle ne yaptık onu göstereyim. Bu ön kısmı bitirdikten sonra buradaki arkadaki ilmeklerin hepsini 4 sıra ördüm arkadaşlar. Diğerinde 3 sıra örüp ilmek çıkarmıştım. Bunda 4 sıra ördüm. Şimdi bu 2 ilmek arasına girip 5. sırada ön yüzdeyim. 2 ilmek arasına girip ilmek çıkartıp sol şişime geçiriyorum. Son 2 ilmek arasına girdim, ilmek çıkardım, sol şişime geçirdim. Bu şekilde toplamda 14 ilmek çıkartalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, toplamda 34 tane ilmeğim oldu. Haroşa olarak öreceğim. 2 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra düğme iliği açacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi düğme iliğini açacağız beraber. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Düğme iliğini de açtık. 2 sıra daha haroşa olacak şekilde örüp ilmeklerimizi keselim. Dikimini yapalım arkadaşlar. Diğerini yaptığımız gibi. Düğmesine dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldular. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.